Skoda Superb ile birlikteyiz. Superb'i henüz yollara çıkmadan önce sizler için çok özel bir organizasyonda incelemiştim. Şimdi ise sıra bu aracı kullanmaya geldi. Bakalım Superb göründüğü kadar iddialı sürüş özelliklerine de sahip mi? Skoda Superb'in tasarımı kelimenin tam anlamıyla göz alıcı. Markanın yeni yüzünün çok daha köşeli hatlarla şekillendirildiği gövde her açıdan dinamik görünmeyi başarıyor. Açıkçası daha önce stüdyoda incelediğim Superb'in yolda da en az o kadar güzel göründüğünü söyleyebilirim. İç mekanı için de tabii ki söylenecek çok şey var. Öncelikle burada kullanılan malzeme kalitesinin hissedilir derecede arttığı hemen göze çarpıyor. 3 kollu direksiyon simidinin de hem tasarımı hem de ele oturuşu son derece iyi. Volkswagen grubundan tanıdığımız kumandalara erişim ve kullanım sorunsuz. Küçük eşyalarınız içinse fazlasıyla yer sunulmuş burada. İç mekandaki yaşam alanı ön sırada gayet iyi. Arka sıradaysa sınıf standartlarının fazlasıyla üstünde diz mesafesi sunuluyor. Bu genişliği merak ediyorsanız burayı tıklayarak yeni açılacak pencerede daha önce yapmış olduğum Skoda Superb incelemesine kısaca göz atabilirsiniz. Ben açıkçası Superb'in arka koltuklarında sunulan yaşam alanını eşsiz buluyorum. Artık sadece arka camla birlikte açılan bagaj kapağının altında 625 litre gibi son derece etkileyici bir yükleme hacmi sunuluyor. Bir de tabii ki Superb'in olmazsa olmazları arasında yer alan şemsiye yeni nesilde ön kapıların içinde yer alıyor. Buraya kadar anlattıklarım zaten daha önceki incelemeyle paraleldi. Gelelim Skoda Superb'in merakla beklenen sürüş özelliklerinin nasıl olduğuna. Öncelikle Volkswagen grubunun modüler platformu olan MQB üzerinde geliştirilen Skoda Superb'in markanın ilk dinamik şasi kontrolüne sahip modeli olduğunu söylemem lazım. Bu sistem sayesinde ister direksiyonun yanındaki düğme ile isterseniz de bu dokunmatik ekran üzerinden Eco, Comfort, Normal, Sport ve kişiselleştirilebilir modlar arasında seçim yapabileceğinizi söyleyebilirim. Bu modlardan hangisini seçerseniz seçin, otomobilin gaz, direksiyon ve süspansiyon tepkileri değişiyor. Bu modlar arasında Sport'ta gerçekten süspansiyonun hissedilir derecede sertleştiğini ve otomobilin daha dinamik bir karaktere büründüğünü söyleyebilirim. Ben Superb'i Floransa çevresindeki bu Toskana bölgesinde birkaç saattir kullanıyorum ve sürüş özellikleriyle ilgili ilk söyleyebileceğim şey konfor seviyesinin oldukça yüksek olduğu. Ayrıca yalıtımı da bana çok iyi geldi. Çünkü otoyoldaki kullanımda yüksek hızlara çıkmama rağmen ne yol ne de rüzgar gürültüsünün kabine sızmıyor olması açıkçası beğenimi kazandı. Süspansiyonların darbe emişi gayet başarılı. Uzun aks mesafesi neticesinde de yol dalgalanmalarını sönümlemekte herhangi bir zorluk çekmiyor amortisörler. Direksiyon sisteminin netliği sınıfında referans teşkil etmez ama kullanımda herhangi bir eksiklik hissettirmiyor. Genel anlamda hızlı olması ve otomobilin önünde olup bitenler hakkında sürücüyü bilgilendirme seviyesi bence yeterli. Kullanmış olduğum Superb'in kaputunun altında 2 litrelik turbo beslemeli dizel motor görev yapıyor. 150 beygir güç ve 340 Nm tork üreten bu motor benim kullandığım versiyonda 6 ileri çift kavramalı DSG şanzımanla kullanılmış. Motoru zaten Volkswagen grubu bünyesindeki diğer modellerden de tanıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Motor hem çekiş hem performans özellikleriyle hem de tutumluluk potansiyeliyle sahibini çok mutlu edecek bir yapıya sahip. DSG şanzıman için zaten söyleyecek pek bir şey yok. Bana göre geçiş hızı ve sarsıntısızlığı referans teşkil edebilecek özelliklere sahip. Bu motorla da son derece uyumlu bir şekilde çalışıyor. Yakıt tüketimi içinse bu kadar kısa sürede bir rakam vermenin doğru olmadığına inanıyorum. Ama bu kullandığım birkaç saatlik süre boyunca 150 kilometre mesafe kat ettim. Şu anda yol bilgisayarında bana 6 litrelik bir ortalama gösteriliyor.
Bu değer Superb gibi geniş gövdeli bir otomobil için bence son derece iyi. Ama kullandığım güzergahta trafiğin açık olduğunu ve çok fazla dur kalka girmediğimi de sizlerle paylaşmış olayım. Benim Superb ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Sonuç olarak Superb bu haliyle sınıfında söz sahibi olabilecek bir hale gelmiş. Ülkemizde Ağustos ayından itibaren satılmaya başlanacak olan Skoda Superb ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa videonun altına yorum olarak bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.